Hadi gelin zaman makinesine atlayıp tam 700 yıl öncesine 14. yüzyıl Anadolu'suna gidelim. Rehberimiz de öyle sıradan biri değil. Tarihin gördüğü en büyük gezginlerden biri. İbni Battuta. Bakın İbni Battuta Anadolu için ne diyor? Dünyanın belki de en güzel memleketi. Düşünsenize on binlerce kilometre yol yapmış, Çin'den Afrika'ya onlarca farklı kültür görmüş bir kaşif için bu gerçekten çok büyük bir laf. Peki onu bu kadar çarpan neydi? Anadolu'da gördüklerine geçmeden önce bir duralım. Peki kim bu İbn Battuta? Hani ona Arap dünyasının Marco Polo'su falan derler ama işin aslı onun yolculuğu çok daha efsanevi. Dile kolay, tam 28 yıl, neredeyse 120 bin kilometre yol yapmış. Amacı da çok net, farklı insanları ve onların yaşayışlarını yerinde görmek. Peki, bu yolculukta İbn Battuta'nın gözünden nelere odaklanacağız? Önce o ilk izlenimlere bir bakacağız. Sonra onu resmen büyüleyen o ahilik kültürüne dalacağız. Tabii bir de onu çok şaşırtan kadınların toplumdaki yerine ve Anadolu'nun o inanılmaz bereketine değineceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. Evet, İbn Battuta Anadolu'ya adımını atar atmaz onun manzaradan bile daha çok etkileyen bir şey oluyor. İnsanlar. Anadolu insanının karakteri. Peki neydi bu karakteri bu kadar özel kılan? Ve bu şefkat meselesi öyle lafta kalan bir şey değil. Gittiği her yerde bunu iliklerine kadar hissediyor. Çünkü o dönem Anadolu'da gerçekten de bambaşka bir sosyal sistem işliyor. İşte onu asıl vuran da bu yapı, yani ahilik teşkilatı. Ahiler, yani bu inanılmaz cömertlik ve kardeşlik üzerine kurulu esnaf teşkilatı, İbn Battuta'yı resmen kendine hayran bırakıyor. Şimdi ahiler deyince aklınıza sadece bir esnaf loncası gelmesin. Çok daha fazlası. Gittiği her kasabanın sosyal sigortası gibi, bir nevi hoş geldiniz komitesi gibi düşünün. Zaten kelime köküne bakın, ahi. Arapçada kardeşim demek. Daha ne olsun? Ve bu misafirperverlik var ya, bambaşka bir seviyedeymiş. Yani resmen bir tören gibi. Şehre bir yabancı mı geldi? Hemen karşılıyorlar, tekkeye götürüyorlar dinlensin diye, hamama yolluyorlar, sonra önüne bir ziyafet sofrası kuruyorlar ki akıllara zarar. Hatta iş o noktadaymış ki farklı ahi grupları o misafiri ağırlamak için birbirleriyle yarışırmış. İbni Battuta'yı şaşırtan tek şey ahiler değildi tabii. Kendi kültürüne, kendi beklentilerine tamamen ters düşen bir şeyle daha karşılaştı. Belki de en şaşırdığı şey buydu. Anadolu'daki kadınların toplumdaki yeri. Düşünün, kendi geldiği yerde kadınlar genelde kamusal alanda pek görünmezken Anadolu'da bir bakıyor ki manzara bambaşka. Kadınların yüzü açık, çarşıda, pazarda her yerdeler. Hatta atlara binip dört nala gidiyorlar. Yani toplumun kıyısında köşesinde değil, tam da kalbindeler. Ve bu sadece kuru bir gözlem değil. Kurulan o bağ o kadar güçlü ki, bakın ne diyor? Ayrılırken diyor sanki öz akrabalarıymışız gibi bizim için gözyaşı döktüler. Yani bu inanılmaz bir şey. Bu samimiyeti, bu içtenliği bir düşünün. Tabii sadece insanı değil, Anadolu'nun toprağı da, bereketi de bu dünyayı görmüş gezgini kendine hayran bırakmış. Mesela Kastamonu'da tam 40 gün kalmış ve resmen market fişi gibi o günün fiyatlarını not almış. Ve vardığı sonuç çok net. Hayatımda bu kadar ucuz bir yer görmedim diyor. Özetle, toprak o kadar cömert ki herkese yetiyor da artıyor bile. Tabii bu yolculuk ona bir de çok özel bir fırsat sunuyor. O dönemin siyasi haritasına, yani birbiriyle yarışan Türk beyliklerine adeta en ön sıradan bakma şansı buluyor. Ve tanıştığı isimlerden biri var ki, işte o an tam bir tarih anı. Karşısında oturan kişi, daha sonra bir dünya imparatorluğu kuracak olan Osman Gazi'nin oğlu, Orhan Bey. İbni Battuta'nın bize çizdiği Orhan Bey portresi de çok ilginç. Böyle sarayında oturan, keyif çatan bir hükümdar değil. Tam tersi, sürekli at sırtında, topraklarını karış karış gezen, kalelerini tek tek denetleyen, yani gelecekteki o devasa imparatorluğun temellerini bizzat atan, durmak bilmeyen bir lider. Peki, tüm bunları bir araya getirdiğimizde İbn Battuta'nın fırçasından çıkan 700 yıl önceki Anadolu portresinde neler var? Şöyle bir toparlarsak, karşımızda ahiler sayesinde eşi benzeri görülmemiş bir cömertlik ve yardımlaşma üzerine kurulu bir toplum var. Kadınların özgür ve saygın olduğu bir kültür, bereketli topraklar ve inanılmaz bir refah ve tabii yükselen yeni siyasi güçler. Kısacası canlı, şefkatli ve yeni bir çağa hazırlanan güçlü bir Anadolu görüyoruz. Peki,
İbn Battuta'nın 700 yıl öncesinden bize uzattığı bu ayna, bugünkü Anadolu algımızı, tarihe bakışımızı nasıl etkiliyor? Belki de bildiğimizi sandığımız bazı şeyleri yeniden düşünmemizi sağlıyordur, ne dersiniz?